Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün 28 Ağustos gecesi. 29'a bağlayan gecede yani. Saat 4. Poyraz geldi. Poyraz'la beraber bugün bir davet yapacağız. Bu davet ne ile ilgili? Boyut kapıları açıldı ve bu boyut kapılarının içerisinden 4 tane yaratık girdi. Bu 4 yaratığın 4'ü de tehlikeli ve sıkıntılı. Etrafında kimleri getirdiler bilmiyorum. Boyut kapılarının anahtarları bende olduğu için bayağı bir talep geldi. 120'ye yakın talep geldi. Hiçbirine cevap vermedim. Hepsini kapalı tuttum. Kapalı kalacağı kadar kalacaktı ama boyutlar açık kaldığı için araya girenler oldu. Şimdi kendi yardımcılarımdan birinin ismini öğrendim. Kaygur. Kaygur'un davetini yapacağım. Boyuttan girenlerin bir tanesi. Bakalım bu boyuttan girenler nerelere girdiler? Bizim ülkemize geldiler mi? Başka bir yerde çıktılar mı? Keops'un orada çıktılar mı? Ondan sonra Peru'da çıktılar mı bilmiyorum. Dünyaya ne için gelir bunlar? Hiçbir şekilde hayır için gelmezler. Böyle şer için gelirler. Bir sıkıntı var. Büyük bir sıkıntı var. Bunu öğreneceğiz. Kaygur'un davetini yapacağız. Tehlikeli bir şekilde saat 5 olmadan, bakın sabahın 5'i olmadan veya 5.30'a kadar zamanımız var. Ama 5 olmadan bu daveti bitirmemiz gerekiyor. Poyraz, gelecek olan kim hiç bilmiyoruz. Çok dikkatli olmamız lazım. Boyut içerisinden giren, yabancı bir şekilde, yani müdahaleli bir şekilde giren bir yaratıcı arayacağız. Ona göre dikkatli olacağız. Evet, hemen başlıyorum ve davete geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. La asmin şeyin fil ardı ve fis semai ve huves semî'l-alim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmin şeyin fil ardı ve fis semai ve huves semî'l-alim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmin şeyin fil ardı ve fis semai ve huves semî'l-alim. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını gece yatmadan önce 3 defa, sabah kalktığınızda 3 defa okuyun. Sizi kazadan, beladan, kötülüklerden Rabbim Zülcelal korur. Büyülerden ve nazardan da korur. Hemen Kaygur'un davetini yapacağım. İsmini öğrenirken o kadar zorlandık ki yardımcılarım gitti, ismini öğrendi geldi. Eğer öğrenmeseydik boyuta girenlerin isminin ne olduğunu bilmeyecektik ve çağırıp acaba şere mi geldiler, iyilik yapmaya mı geldiler ya da öylesine mi geldiler bilmiyorum. Boyut kapılarından girenler hiçbir şekilde iyilik yapıcı değillerdir. Hemen Kaygur'un davetini yapıyorum ve Kaygur'u çağırıyorum. Bakalım Kaygur yanındakilerle beraber ne için gelmiş? Davete başlıyorum. Poyraz davet açık. Bakalım Kaygur. Kaygur nasıl bir şey bilmiyorum. Nasıl bir şey gelecek? Bildiğimiz bize davete gelenler gibi bir şey gelecek büyük ihtimal. Ama saldırır mı saldırmaz mı bilmiyorum. Ne şekilde biri gelecek Poyraz. Görüntü nasıl? Var mı görünürde bir şey? Bakalım bir araya. Kaygur. Sizin kadar ben sizden daha çok heyecanlıydım. Boyut kapılarının açıldığı saatte. Yani saat 2'den 4'e kadar bekledim. Öyle bir etki oldu ki, öyle bir talep geldi ki boyut kapılardan içeriye giriş talebi. Ve bu da beni çok yordu. Hemen davete başlayıp 4 tane girdi. Bakın fazla girseydi daha kötü olurdu. Yanlarında kimleri getirmişler bilmiyorum. Görüyor musun bir şey? Böyle ver bakayım kamerayı. Kaygur.
Şu an bir şey yok. Nasıl bir şekilde gelecek onu da bilmiyorum. İstersen gel bir. Poyraz gel buradan böyle karşıya bakalım. Kaygur. Poyraz geride dur. Geride dur, bu tarafa gelme bak. Biri gelmiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Biz selam alıp selam vermeyiz. Buraya beni neden çağırdın? Benim gibi bir yaşlıyı yormaya çekinmedin mi? Senin gibi bir yaşlı mı? İsmin Kaygur değil mi? Evet. Yalnız beni nasıl buldun? Biz buraya girerken hiçbir şekilde görülmemiştik. Nereden geldin buraya? Hangi boyut kapısından geçtin? Ben ve dostlarım buraya Peru'dan girdik. 2 arkadaşım Keops'ta. Kaç kişi geldiniz? Sen önce kendini tanıtır mısın? Kendimi mi? Sen benim söylediklerime bir cevap ver. Ben ve dostlarım. Baksana. İşte hırlı bir şeye benzemiyor. Her an saldırabilir. Ben ve dostlarım Peru'dan girdik. 2 arkadaşım da Keops'ta. Yanlarında kim var acaba? Bakın. Kaygur. Beklediğim kadar kötü değil sanki. Bilmiyorum. Yaşlı birine, komik birine benziyor. Yaşlı birine çağırmaya çekinmedin mi? İlk defa böyle bir diyalogla karşı karşıya geldim diyeceğim ama gelmedik. Daha doğrusu önceki davetlerde de böyle şeyler oldu. Bunlar acaba ne için geldi? Bunlar buraya ne için geldi? Bunlar şöyle size bahsedebilirim. Bunlar yani dünyanın dışındaki gezegenlerde yaşayan ırk olabilir. Birinci ihtimal. İkinci ihtimal, bizim bu dünyada olan o büyücüler var ya, Yahudi büyücüler. Bu büyücüler belki bir şekilde açık olan boyut kapısının dizilimini, gezegenlerin dizilimini ölçmüş. Ondan sonra kapının açık olacağını öğrenip oradan sokmuş olabilir. Boyut kapılarının açıldığı senenin belli yerlerinde, belli zamanlarında bu boyut kapıları açılıyor. Ve öyle bir merkezlerde açılıyor ki merkezlerin en önemli dip noktası Keops. Keops'a açılıyor. Peru'dan girdiler. Peru'dan buraya giriş yapmışlar. İyi. 2 arkadaş da Keops'a. O zaman Türkiye'den giren olmamış mı acaba? Buraya neye gelmişler acaba? Buraya geldikleri amaç neydi? Ne tuhaf bir tipi var. Yaşlı. Gerçi yaşlı tipte gelmiş. Belki de gerçekten yaşlı, bilmiyorum. Of. O kadar uykusuzum ki çok yorgunum. Ne olursa olsun bunların 4'ünün ismini de öğrenip 4'ünü de boyutta bırakacağım. Hiçbir şekilde çıkamayacaklar. Şimdiki ise bu gelen de gidip onlara söylesin. Boyutta kaldığı sürece bu boyuttan çıkamayacaklar. Amaçları ne biliyor musunuz? Amaçları, bunlar biraz güçlü. Yani yer altında bazı şeyleri kaybedip bazı yerlere götürebilirler. Bazı bilgileri, mesela bir kitabın sayfasını, bir şekilde bir şey yapabilirler. O yüzden bunlardan her şey beklenir. Her şey beklenir. Onlar nasıl çalışıyorsa biz de öyle çalışacağız. Onlar bir şeyler yapıyorsa biz de engelleyeceğiz.
onlar havadan bir tehlike gönderiyorsa biz de havadan o tehlikeyi tutacağız. Görebiliyor musun? Yok değil mi? Çok tuhaf bir şey. Bunlar şu an boyuttan buraya gözüküyorlar. Boyuttan buraya intikal ettikleri için pek bir enerjiden de şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Sende var mı bir ağırlık? Yok ama bende hiçbir şey yok. Hiçbir ağırlık yok değil mi? Yok, normal. Hiçbir şekilde bir şey hissetmiyorum. Boyuttan buraya intikal ettikleri için burada kaç gün kalacaklar acaba? Şöyle boyut kapısı büyük ihtimal belli bir zaman sonra tekrar açılacak. Bunlar da o sırada çıkmayı düşünüyorlar. O sırada çıkmayı düşünüyorlar. Ne zaman açılacağını da öğrenmemiz lazım. Ne zaman açılacağını. Var mı herhangi bir hareket? Oradan bakalım, belki içeridedir. Belki buradadır. Işıktan dolayı görmüyor olabiliriz. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Var mı? Bakın gene benden mi çıkıyor acaba? Gel. Burada yok, ben burada zannettim ama. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Davetliye bak. Davetliye bak, davetli. Davetsiz davetli. Davetsiz bir şekilde sen giriş yapıyorsun. Sen ve arkadaşların, ben ve dostlarım diyor. Korkmuyor sanki. Yani şey yok, bir çekincesi yok. Çekindiği bir şey yok. Bir bakalım. Tekrar oradan bakalım. Poyraz gel. Şöyle geriye git gene de, ne olur ne olmaz. Evet. Buraya kaç kişi girdiniz? Sen ve arkadaşların kaç kişisiniz? Ben ve diğer arkadaşım. 2 kişi de şu an Keops'ta. Senin bu daveti yapman, bizimle iletişime geçmen bizi korkuttu. Biz buraya bir emir üzerine geldik. Kimin emrinin üzerine? Bizi buraya gönderen, bizim itaat ettiğimiz sahibimiz. Ne için geldiniz buraya? Bunu söyleyemem. Eğer söylersem büyük bir tehlike içinde kilitlenirim. Sen ve arkadaşın, ben ve diğer 3 arkadaşım, bir de yanımızda getirdiğimiz 500.000 asker. 500.000 asker. Ne yapacaksınız? Savaşacak mısınız? Bu öyle bir şey değil. Bizim yapmak istediğimiz daha önemli şeyler var. Yani savaştan daha önemli. Savaştan daha önemli. Yapmak istediğimiz savaştan daha önemli şeyler. Poyraz 500.000 asker diyor. 500.000 asker. 4 arkadaş 500.000 asker. Bu 4'ünü bağlarsak 500.000 asker hiçbir şekilde hiçbir şey yapamaz. Bunlar ne için geldiler ya, bunu öğrenmemiz
Bizi bağlarlar, kilitlerler diyor. Ben de eğer söylemezlerse ben de bağlarım, kilitlerim. Hatta söylemezlerse daha kötü şeyler de yapabilirim. Ama amaç ne? Amaç ne? Amaç bir zarar vermek. Amaç bir zarar vermek ama ne? Nasıl bir zarar vermek? Önemli olan bunu çözmek. Nasıl bir zarar verecekler? Metafizik saldırıyla yaptılar, metafizik saldırıyla yaptılar. Bir şey elde edemediler ama sonra ne oldu? Sonra boyut kapısı açıldığı gibi girdiler. Bunlar nasıl öğreniyorlar bu boyut kapılarının açılımını? Açıldığı zamanı nasıl biliyor? Biliyor ya, biliyor. Gavur biliyor ya. Gavur gerçekten biliyor. Gavur biliyor. Bekliyor. Büyücüler biliyor. Bunlar ilmini bu yönde geliştiriyorlar. Bu yönde geliştiriyorlar. Şimdi size söyleyeceğim o 3 tane büyük kitabı var ya. Poyraz, eğer görürsen söyle. Haber ver. 3 tane büyük kitabı. Bakın, Tarsus kazısında o Ermeni kadının aradığı 3 büyük kitabı ve sandukanın içinde. Bakın, Roma İmparatorunun, Roma Kralının sandukasının içindeki bir büyük kitabı daha var. Bu büyük kitabını nasıl öğreniyorlar biliyor musunuz? Çok eskilerden, Harut ve Marut zamanından Yahudiler onlardan öğrendiklerini not ediyorlarmış. Bu not ettiklerini de bir kitapta biriktirmişler. Bu aradıkları kitaplar bunlar. Sadece bir kitap değil ki. 3 kitap orada, bir kitap burada. Kim bilir kaç tane kitap yaptılar. Her şey var içinde. İçinde her şey. Sırf imtihan için Allah Zülcelal Harut ve Marut'u yarattı ve büyü öğretti. Büyü bir şekilde, yani yapılan büyü vardır, yani büyü var. Büyü var. Bu kitaplarda demek ki çok büyük şeyler yapacaklar. Yani kendi güçlerinin yetmediği şeyleri büyülerle yapacaklar. Öyle bir şey yapıyor ki bir kıvılcım düşürüyor. Büyüyle bir kıvılcım düşürüyor. Bu kıvılcım bir bakıyorsun koskoca ekinleri yok etti. Neden? Dışa bağımlılık olsun. Neden? Çünkü yani bize muhtaç olsun. Onda olmasın, bizden istesin. Biz de istediğimiz gibi koşturalım. Herkes anlıyordur. Büyük ihtimal her şey. Oradan buraya bakalım. Gene belki içeridedir. La ilahe illallah. Şunlardan bıktım ben ya. İnanın bıktım ben bunlardan ya. Bu büyücülerin elemanlarından, gönderdiklerinden, yaptıklarından. Bunlar hiç böyle ölmeyecek gibi yaşıyorlar ya. Sanki ölmeyecekler hiçbir şekilde. Görebiliyor musun? Yakından bakayım. Manyak tipliği görebiliyor musun? Şekli var ya, aynı şeye benziyor ya. Evet, değişik biraz. Değişik, böyle tipinde böyle bir manyaklık var, böyle hani her an bir şey yapacak gibi. Böyle bir güven vermiyor, hani ne bileyim ya. Böyle her an bir şeyler araklayacak gibi. Hayır yok ki böylesinde. Ver bakayım hele. Bunların hepsinin bir ortak yanı var ama ne? Gel bir. Hepsinin bir ortak yanı var. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Davetli. Boyuttan gelen hırsız. Boyuta gizli giren hırsız. Niyetinizi söyleyin. Ne yapacağınızı söyleyin. Eğer ne yapacağını söylemezsen sana cezayı ben veririm. Arkadaşlarınla beraber 4 kişisiniz. 500 bin askerin senin işe yaramaz bak. Söyleyeyim. 500 bin askerin hiçbir işe yaramaz. ...500 bin askerle gelmişler. Gelebilirsin 500 bin askerle. Herkes zaten arkası sağlam beraber. Evet, herkesin arkası sağlam. Bizim de arkamız sağlam. Bizim de arkamız. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allahu Ekber dedin mi bitti. Herkesin arkası sağlam tabi. Herkes bir şeylere güveniyor.
Allah Allah. Davetli. Poyraz. Buradan bakalım gel. Geriye git Poyraz'ım. Tam kapının orada dur. Bak. Bak içeride. Bana bak, eğer söylemezsen ne için geldiğini, görevinin ne olduğunu söylemezsen seni ben bağlarım. Abi iyi misin? Ha? İyi misin abi? Gördüm iyi buradan ha. Bağlayacağım bunu. Bunu bağlayacağım. Bu Arkasına güveniyorum. Bu bilmiyor. Bilmiyor. Ben bunu bağlayacağım. Şu an bağlamayı yaptım. Gelmezse gelmeyebilir, yani çıkmayabilir. Ama şu an bağlı. Bağlı olduğu için de çıkabilir. Çünkü bağlandı ya, çözülmeden gitmemesi lazım. Yani çözülmeden gitmez. Biz de burada ne için geldiğini öğrenip onu ve arkadaşların hepsini bağlayacağım. Burada bekleyeceğim. Bekleyeceğim, bir haber bekleyeceğim. Onların yaverlerinden, büyücülerinden, efendilerinden haber bekleyeceğim. Bakalım bağladıklarımızın peşine düşecekler mi, düşmeyecekler mi? Bunlar genelde şöyle yapar. Bağlanan, eğer gönderdikleri kendi emrinin altında olanlar varsa, eğer bir şekilde ele geçirilirse veya bağlanırlarsa bunların peşine düşmeyebilirler. Yani gözden çıkmışlardır bunları. Eğer gözden çıkmışlarsa da zaten ben de bunlara söyleyeceğim. Efendileriniz size gözden çıktı. Buna göre hareket edin. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Ne biçim vuruyor ya. Öyle bir vurdu ki. Şöyle oldu ya resmen. Şu var ya kolum. Kolumun altına. Yani kolumun altına bir de şuraya. Tam o zaman karnına hedef oluyor. Göğüs Çok hedef oluyor. çok pis bir şekilde vurdu. Oh. Bir stres bastı, böyle bir sıkıntı bastı ya. Buralarda. Bağlı şu an çıktığı zaman rahat rahat konuşacak. Bağırmadan konuşacak, saldırmadan konuşacak. Dikkatli bir şekilde konuşacak. Poyraz. Rahat rahat konuşması lazım. İçeriye git. Gel gidelim o tarafa. Bak içeriye. Var mı? Görebiliyor musun? Yok Ömer abi. Olsa karartısı falan da böyle görünür ama oluyor. Ya sen o kamerayı bana ver. Hı. Bağlandı. Eğer gelmezse sıkıntı. Gelirse iyi de. Gelmezse ya bağlandığı için gelebilir büyük ihtimal. Bağlandığı için gelir. Allah Allah. La ilahe illallah.
La ilahe illallah. Yok. Bağlandıysa kötü. Yani bağlandığı için gelmiyorsa bilmiyorum da. İçeriye gidelim, bu tarafa bakalım, gel. Ama sanki şurada bir karartı var ama. Gel içeriye gidelim. Oradan bakalım. Geride dur Poyraz. Evet. Ben yaşlı biriyim. Beni çöz. Eğer beni çözmezsen ölürüm. Ben buraya kötü niyet ile gelmedim. Sen beni çağırdın, ben de geldim. Neden beni çözmüyorsun? Şimdi benimle o şekilde konuşma. Sen buraya, sen ve arkadaşların ne için geldin? Şu an arkadaşlarını da bağladım. Arkadaşlarımı nerede bağladın? Arkadaşların her neredeyse orada şu an bağlılar. Sen nerede olduklarını çok iyi biliyorsun. Ne için geldiniz buraya? Biz buraya elmas bir küreyi bulmak için geldik. Bu elmas küre hangi ülkedeyse onu alıp götüreceğiz. Başka bir derdimiz yok. Sizin bu ülkenize de bir sıkıntı vermek için geldik. Bu sıkıntı büyük bir fitnedir. Fitnedir ha? Nerede vereceksiniz bu sıkıntıyı? Çok kısa bir zamanda büyük bir sıkıntı ile etrafınızda olacağız. Olacaktınız. Şu an sizi bırakmayacağım. Efendileriniz peşinize düşecek mi? Efendilerimiz bizi bırakmaz. Bizi her türlü çözerler. Bu elmas küre nerede? Elmas küre. Bunu neden söyleyelim? Eğer söylemezsen seni bırakmayacağım. Boyut açıldığı zaman kaçabiliriz. Boyut açıldığı zaman kaçabiliriz. Elmas küre. Elmas küre. Of, elmastan bir küreden bahsediyor. Eğer öyle bir şey, elmas küre öyle bir şey olsa var ya, öyle bir şey bulunsa çok büyük bir paradır yani. Çok aşırı pahalı bir şeydir o. Kimin elinde olsa elmas kürenin peşindeyiz. İlk defa duydum. Elmas küreyi ne yapacaklar ya? Elmas küre. Acaba bu şeylerde, filmlerde olurdu hani, büyücülerin küreleri vardı. Acaba öyle bir küre mi? Bu gerçek mi yoksa? Elmas bir küreyle mi işlerini yürütüyorlar? İçinden bakıyorlar, ne olduğunu görüyorlar. Elmas bir kürenin peşindeler. Bir de fitne çıkaracaklarmış. Bu fitne her zaman çıkıyor. Yüzyıllardır bakın Orta Doğu'da, Babil'de, Orta Asya'da bu fitneyi devamlı çıkardılar. Devamlı çıkardı. Demek ki halen çıkarıyorlar fitneyi. Ülkenize bir fitne çıkaracağız. Hiçbir şekilde galeyana gelmeyelim. Bakın ne olursa olsun hiçbir şekilde. Bu aynı şeyin meselesi. Metafizik saldırının meselesine benziyor. O sırada da bir uyarı yapmıştım ya. Kesinlikle galeyana gelmeyin. Dolduruşa gelmeyin. Kesinlikle yalan yanlış şeylerin. Bakın her gördüğünüz böyle normal insanların, normal vatandaşın paylaştığı şeyler değildir. Onlar aralarında ajanlar var, düşmanlar var, kötü niyetler var, bölücüler var. Yani siz görüyorsunuz, çok masum diyorsunuz. Bak ya şu da böyleymiş. Öyle demeyin. Kesinlikle. Kesin. Bakın fitne çıkarmaya gelmişler. Fitne nasıl çıkar? Hemen biri bir şey yazar, bir şey çizer, gönderir. Öbürü de bu böyleymiş. Yani insanımız var ya, hazır oturduğu yerden öğrenmek istiyor ama bir gördü ya şu şöyleymiş. Araştırma yok. Bizim hiçbir milletimizin
Hiçbirinde araştırma diye bir şey yok. Bir şeyden gördü ya, tamam bak bu adam da böyleymiş ya diyor. Ya da ya bugün böyle olacakmış ya da yarın böyle olacakmış. Ya bir araştırsana. Ya bu adam böyle mi yapmış gerçekten? Ya da şöyle bir şey mi olacak? Bu olayları bir araştırmanız lazım. Fitnecilerin dolduruşuna gelip hemen hareket etmeyin. Bakar mısın? Diyor ki bizde diyor boyut açılırsa kaçarız diyor. Sanki biz düğümü açtık da o da kaçacak. Bir haklı olduğu şey bu. Davet kapandıktan sonra bağlanan düğüm açılıyor. Ama şöyle bir şey var. Boyuttan çıkamayacaklar, bu kesin. Boyuttan çıkamayacaklar. Elmas bir küre. Elmas küre nerede ya bu elmas küre? Elmas küre beni gerçekten merak içinde bıraktı. Elmas kürenin sırrı ne? Acaba sırrı ne? Yani elmas kürenin, şöyle düşünsene, böyle bir elmas küre var. Tam bu kadar. Böyle bir şey. Belki büyüklüğü bu kadar değil, belki daha büyüktür. Elmas bir küre var ve bu elmas küreyle birçok şeyi yapabildiğini düşün. Oturduğun yerde mesela, ama bu da neye girer ya? Büyücülüğe girer. Elmas küreyi alacaksın, onu güzel bir şekilde değerlendireceksin. Hani büyü olarak değil de parçalara bölüp, ya elmas küre derdimiz değil de bunları bir göndersek. Elmas küre. Benim düşüncem şuydu, başka bir gezegenden geldiler ülkeye, Türkiye'ye ya da dünyanın işte diğer bölgelerine. Başka bir gezegenden geldiler uzaylılarla beraber, ben öyle düşünüyordum. Bunlar demek ki boyutu, açılan boyutu öğrenen büyücüler bunları gönderdi. Efendilerimiz diyor. Bunların efendileri acaba dünyada mı? Elmas küreyle ilgili bir şey biliyorsanız yazabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Elmas küre. Bakalım başka ne öğreneceğiz? Görebiliyor musun? Bakalım başka, şundan gelenden başka daha neler öğreneceğiz. Davetli. Manyak davetli. Şuna bak. Yaşlı. Benim gibi yaşlı birini bağlamaya, yok benim gibi yaşlı birini çağırmaya çekinmedin mi diyor. Niye çekineyim ben seni çağırmaya? Acaba çekinmemiz mi gerekiyordu? Olabilir mi? Elmas bir küre. Takıldık biz de elmas küreye. Davetli. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illa ente subhaneke ne kuntu mine zalimin. Yok bir şey görmüyorum ben de. Şöyle bir bakalım bir. Şöyle bir şey deneyeceğim, bakalım belki görürüz belki görmeyiz de. Zoom yapınca karşı taraf karanlıklaşıyor. Elmas küre. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yakında isteyeyim mi acaba ya? Şöyle bir karşı. Poyraz gel oradan bakalım ya. Evet bak. Poyraz sen koridorda dur, geriye git. Bu tarafa doğru gelme. Bana kaç yaşında olduğunu söyler misin? Ben tam 3840 yaşındayım. Ben yaşlıyım. Bana acı. Beni özgür bırak. Yoksa açlıktan ölürüm. Açlıktan ölmezsin, sana bir şeyler veririm. Bunu bana neden yaptın? Senin efendilerin nerede? Benim efendilerim bana gelmediler. Tabii gelmezler. Şu an sen bağlısın.
gelmedikleri için artık onlar benim efendilerim değil. Ben kendi hür iradem ile istediğimi yaparım. Bu doğru değil mi? İstediğini yaparsın tabii. Şimdi planınız ne başka? Bu elmas küre nerede peki? Elmas küre tekrar boyut kapısı açıldığında bizimle beraber çıkışa geçecek. Nereye çıkışa geçecek? Yani onu götüreceğiz. Nereye götüreceksiniz? Efendilerimize götüreceğiz. Yani efendilerini istemiyordun. Kendin hürdün. Bu elmas küre bizim boyuttaki efendilerin küresidir. Onu biz kullanırız. Bahsettiğim efendiler bu dünyada. Onlar bize yanlış yaptı. Düğümlerimizi çözmedi. Beni bu şekilde tutarsan ölebilirim. Poyraz doğru mu söylüyor? Ölse de olur. Poyraz gel. Ölebilir mi acaba ya? Allah Allah. Ya belki de gerçekten ölse. Ölse var ya. Ben onu nasıl bağladım ya? Kötü bir şekilde bağlamadık ki. Ölebilirim diyor. Elmas küre çok cins konuşuyor ha. Diyor ki bak efendilerim müdahale etmedi. Ben artık kendi hür irademle kendi başıma şimdi diyor ki elmas küreyi efendimize belki de şöyle eğer efendileri açarsa boyut kapısı tekrar açıldığında elmas küreyi alıp götürecekler. Bu elmas küre ne işe yarıyor ki? Bunlar için önemli olduğuna göre demek ki önemli bir şeye de yarıyor. Elmas küreyi bir şekilde aslında şöyle nerede çıkardıklarını öğrensem bunu boyutta girip elmas kürenin nasıl bir şey olduğunu öğrenip ne özellikte olduğunu, neye yaradığını, ne için istiyorlar, bunu ne için almaya çalışıyorlar bunu bir öğrenmek lazım. Bakalım. Biraz daha konuşturalım. Bu gelen bizimle dalga geçiyor. Yani söyledikleri böyle biraz saçma şeyler. İşte bir diyor ki efendim ben artık efendimi dinlemeyeceğim. Bir de diyor ki ben efendim yani boyutta efendime götüreceğim elmas küreyi. Sonra diyor ki efendim bizim boyuttaki efendiler. Dünyada yaşayan değil diyor. İnsan olarak değil diyor. Ne bileyim ya. Acaba kabile reisleri mi var? Net bir şeyler daha öğreneceğiz bakalım. Net bir şeyler daha öğreneceğiz. Elmas küre. Eğer bizde olsa o elmas küre. Yani düşünün bizde olursa böyle şöyle bir elmas olsa böyle bir kaç milyon dolardır? Milyar dolardır belki. Büyük diyorlar belki de işte. Şöyle küçücük bir elmas bir sürü para. Böyle bir elması düşünün. Futbol topu kadar bir elması düşünün. Küre. Küre dediğine göre böyle bir şey. Çok pahalı bir şeydir. Elmastan yapıldığı için. Pahalı bir şeydir. Var ya vurduğu yer halen ağrıyor. Yani vurduğu basınç yeri şöyle bir sızı var. İyi ki sen geride duruyordun. Görüyor musun? Hayır. Boyut kapıları. Bak ben size demiştim ya. Dedim ya boyut kapıları açılacak. Boyut kapıları açıldıktan sonra kötü şeyler yaşanacak. Bunlar gelip kötü şeyler yaşatıyor işte. Bunlar gelip bir şeyler yapıyorlar. Nasıl ki şöyle bir şey var. Bazı günler var. Bazı günler. Mesela çarşamba günleri. Çarşamba günleri bela yağar. Çarşamba günleri her seferinde tedbirli olun ya. Çarşamba günleri. Şöyle bir tavsiye var. Çarşamba günleri ne yapacağız biliyor musunuz? Mesela satış yaptınız. Para işlerini, alışveriş işlerini diyor çarşamba günlerine bırakmayın. Yani çarşamba günü yapmayın. Bir satış yaptınız. Parayı çarşamba günü mesela o satışı
Ya da bir şey sattınız, onu daha vermeyin. Perşembe günü teslim edin. Teslimleriniz Perşembe günü olsun veya Salı günü. Çarşamba günü bela gezer, bela yağar. Demek ki öyle bir şey. Bunların da öyle şeyler var. Nasıl ki Safer ayında belaların yağdığı, Safer ayını geçtik. Safer ayında nasıl ki belalar yağıyordu. Aynı öyle. Bunlar da boyuttan girip bir sıkıntı çıkaracaklar. İnsanoğlu tövbe etmiyor ki. İnsanoğlu tövbe etse, insanoğlu şükretse bela sıkıntı niye gelir ki? Allah Zülcelal hiçbir zaman kendi kuluna zulmeder mi? Etmez. Kul kendine zulmediyor. Biz kendimize zulmediyoruz. Her zaman kendimize zulmediyoruz. Başka bir şey değil. Gerçekten. Allah Zülcelal ne diyor? Kur'an kendine yazar ayette. Biz diyor yeri ve gökü, yeri ve göğü ve içindekileri bir eğlence için yaratmadık. Bakın, bir eğlence için yaratmadık. Bunu iyi düşünen bir insan, bir mümin kendine çeki düzen verir. Görüyor musun? Yok. Hayır Ömer abi. Bu yaşlı. Enerjisi düştü iyice. Enerjisi düştü, gel. İçeriye doğru git. Bu mesafeden görünür mü acaba? Bekleyelim mi? Belki bunun mesafeden tak diye çıkar. Bekleyeceğim aslında, belki çıkar değil mi? Çıkabilir. Bekleyelim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Maalesef. Bugün aslında ne güzel. Bu şey olmasaydı, bu boyut kapılarla ilgili bir sıkıntı olmasaydı 47. davetliyi çağıracaktık. 47. davetli de önemli bir şey üzerine gelecekti. Kısmet bakalım. Bunu da mecburi çağırdık. Mecburi çağırmamın sebebi çünkü şöyle saat 5'ten sonra, 5-6'dan sonra her şey daha geç olabilir. Yani her şey bilmiyorum. Şimdi yapmamız lazım ki sonradan neden daha önce yapmadık, neden daha önce yapmadık diye kendimize bir şey demeyelim. Bazı arkadaşlarımız vardı, bu saati beklediler. Ve bekleyenler var halen, biliyorum. Bakalım. Bizim işimiz zor. Biz belki sabaha kadar ayaktayız. Yani 5'ten sonrası artık namazdan sonra neler yaparız bilmiyorum. Sabaha kadar buradayız. Nasıl bir şekilde engellersek engelleyeceğiz. Ne gerekiyorsa, engellemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Çalışmalara devam. Poyraz, biraz uykusuz kalacağız ama olsun. Ömer abi. Olsun değil mi? Bakar mısın ya? Elmas küre nedir ya? Bir de fitne çıkaracaklarmış bak. Fitne çıkarıyorlar. Böyle bir şey var, fitne var. Bu fitneyi nasıl çıkarıyorlar? En basit büyücülerin yaptığı var ya mesela. Karı kocanın arasını bozanlar var mesela. Bakın fitne çıkarıyorlar. Büyüyle fitne çıkarıyorlar. Karı kocanın arasını bozuyorlar ve ayrılıyorlar. Ve bir evin içinde mesela huzursuzluk veriyorlar. Bir toplumun içine de huzursuzluk veriyorlar. Metafizik saldırı ki o toplum, bir devlet işten yıkılır. Bakın. Devlet işten niye yıkılıyor? Bunlar içeriye bir kurt düşürüyor. Bu kurt içeriği komple yiyor. Ne yapacağız? Biz de ona fırsat vermeyeceğiz. Biz ne yapacağız? Her zaman güçlü kalacağız. Her zaman. Her zaman. İnsan vatanı için, milleti için, toprağı için güçlü kalacak. Herkes birbirini sevsin ya. Vallahi kimse kimseye kötülük düşünmesin. Herkes sevsin. Herkes iyilik yapsın ya. Herkes bazı şeylerde alttan alsın ya. Ya yoldan gidiyorsun, araba karşıdan geliyor, bir yol ver ya. Yol ver. Benim yolumda bağırıp çağırma ya. Bir yol ver, bir yavaşla, bir dur, o geçsin. Ya o geçsin, sen ölmezsen. Sen biraz geç git. Vallahi geç git, hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey olmaz. Yakacağın bir şey değil yani. Yap ya, hoşgörü ya, hoşgörü. Hoşgörülü olacaksınız. Türk milleti hoşgörülüdür ya. Vallahi Türk milleti hoşgörülüdür.
Görüyor musun? Hayır. Poyraz gel istersen buradan bakalım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bir şey yok ama. Bakayım mı? Ver bir bakalım. Yaşlı. Yap yaşlı. Senden daha yaşlılar var. Kendini yaşlı görme. Sen gençsin. Senden daha yaşlıları gördük. Hiç kimse senin gibi yakınmadı yani demedi. Ben yaşlıyım, şöyleyim, böyleyim. Bana bir şey olur, bir şey olur. Kimse öyle bir şey demedi. Sen kendin söylüyorsun. Sizde de iyi ha. Binlerce sene yaşa oh. Gel keyfim gel. Ne anlıyorsunuz anlamadım ki. Dünyadan ne anlıyorsunuz? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah Allah. Ne oldu bu? Öldü mü ya? Bak hele gerçekten ölebilir ha. Eğer gerçekten öldüyse var ya, işimiz var bununla. Ya da bir şey olduysa buna, sonuçta bağladık. Bağlanmış bir yaşlı biri. Bağlı, yaşlı. Yani benim söylediğim aslında yaşlılığıyla alakalı değil de biraz şey yapıyorum onu. Poyraz gel. Biraz tahrik ediyorum ki hani gözüksün. Ya bak. Bak nasıl da geldi. Bak sen delikanlısın hemen geldin. Ben ve 4 arkadaşım 500.000 ordu ile fitneyi her koldan salmaya geldik. Boyut ve geçiş kapıları açıldıktan sonra elmas küreyi alıp buradan gidecektik. Bir tek sen farkına vardın. Bizim planımızı neden bozdun? Bu 500.000 ordu her ülkenin üzerine sağanak sağanak bela olarak yağacaktı. Beni eğer bırakırsan boyutlar açıldığında burayı ordumuzla terk ederiz. Büyük bir savaş istemiyoruz. Kötü sonuçlarının olacağını biz de biliyoruz. Küremizi alıp gidelim. Bu kürenin nerede olduğunu bana söyle. Bu küre yerin 500 metre altında. Eğer alabilirsen sen al. Ama alabileceğin bir yerde değil. Biz bunu alıp gidersek hiçbir şekilde zarar vermeden gideriz. Düğümlerimi aç ve beni özgür bırak. Düğümlerini bir şartla açarım. İmana gelirsen, Müslüman olursan bunu bizden isteme. O yüzden ben de açmak istemiyorum. Lütfen düğümlerimi aç. Ben yaşlıyım. Ölebilirim.
Sen yaşlısın ama neden öylesin ki ya? Çok yaşlı değilsin ki sen. Acaba gerçekten ölebilir mi ya? Poyraz harbiden ölse var ya. Olabilir de yani belki. Ölebilir de belki güçsüzdür belki de. Yok gerçekten ölebilir. Eğer ölse gerçi ne yapacağız bilmiyorum ki. Bir yardımcılarıma bir sormam lazım. Bir sorayım. Bir 2 dakika sorayım Poyraz. Poyraz. Gerçekten kötü durumdaymış. Açılırsa eğer diyor burayı terk edecekler. O şekilde konuşmuşlar kendi aralarında. Buradan diyor çözülürsek diyor derhal gidelim diyor. Yani geçiş kapısını falan beklemeyecekler. Nasıl çıkacaklar? Çıkamazlar ki. Benim göndermemi bekleyecekler. Anahtarları isteyecekler, talep edecekler ve çıkacaklar. Ne yapalım acaba? Şu an var ya öyle bir kararsız kaldım ki. Bıraksam mı acaba bırakmasam? Bıraksam mı bırakmam? Gidecekler. Gideceklerse gitsinler. Bunları öldürmek çözüm değil. Bakın bazı arkadaşlar diyebilir. Mesela bunların hepsini öldür. Bunları bir şekilde yok et. Bunları bir şekilde yak. Ama daha büyük sorunlar açar. Bu 4'ü gider, 10 tanesi daha geri gelir. 500.000'i gider, 1 milyonu gelir. Belki de bu şekilde bir mesaj vermiş olabiliriz. Belki de bu şekilde güçlü bir duvarın olduğunu bilmiş olabilirler. Belki de olabilir. Geldiklerine de zaten pişman olmuşlar. Geldiklerine pişman olmuşlar ve yardımcımın söylediği şu, gözüm onların üzerinde. Eğer gitmezlerse tekrardan haber vereceğim. Ben tekrardan bağlayabilirim onları. O zaman iplerini açacağım ve bunlar bir şekilde talep ederlerse geçiş kapılarından geçmeyi onları bir şekilde göndereceğim. 500 metre yerin altında küre var. Bu 500 metre yerin altındaki küre de elmas küre. Nerede biliyor musunuz? Keops'ta. Keops'ta neler varmış ya? Bu Keops ne kadar gizemliymiş. Keops'ta bilmediğimiz çok şey var. Bakın elmas küre de Keops'ta 500 metre yerin altında. Bu elmas küre. Bizi izleyen varsa, eğer ki alabilen varsa gitsin alsın. Elmas küreyi. Keops'un içinde elmas küre var. Gidin araştırın bulun. Bakın bulmuşlar. Elin adamı bulmuş Mısırlılar. Buradan Mısır'a sesleniyorum. Elin adamı bulmuş. Keops'ta 500 metre yerin altında elmas küre var diyor. Siz de bulun, siz de gidin çıkarın. Var mı Poyraz? Görüyor musun? Oraya bir gidelim bakayım bir. Ben en iyisi öyle yapayım. Dediğim gibi bunları bir şekilde bırakayım. O zaman şöyle. Çünkü saat hemen hemen 5'e geliyor. 5 gelmeden daveti bitireceğim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunları bırakacağım. Yardımcılarımla gözlerim üzerinde olacak. Bunlar bir şekilde gidecekler. Gittikleri sonra, emin olduktan sonra yani bunu benden talep edecekler. Geçiş kapılarının geçişi yani çıkışı talep edecekler. Benim olduğunu bilmiyorlar. Yani geçiş anahtarının bende olduklarını bilmiyorlar. Ben de bunları göndereceğim ve gittikleri yerde büyük bir mesaj vermiş olacak. Bunun üzerinde duracağım. Detayları, gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.